Özellikle geçtiğimiz sene çok fazla kişiye önerdiğim ve fiyat performans dengesiyle de en beğendiğim cihazlardan olan Galaxy A52s hala alınabilir mi? Aldığınız zaman nasıl bir deneyim sunuyor? Bu videoda yakından bakacağız. Açıkçası Galaxy A52s özellikle A73 ve S20 FE'nin fiyat avantajıyla A52s biraz daha geride kaldı diyebilirim. Bu noktada A52s'in konumunu da güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle fiyatlardan başlayalım. A52'si şu anda 8 GB RAM'i ve 128 GB depolamasıyla 10.800 TL fiyatıyla işler biraz karışıyor. A73, S20 FE ve A54 gibi en önemli rakipleriyle son bölümde kıyaslayacağız. Ve bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde A52s'in ekranıyla başlayalım. Burada A52'ye göre ciddi geliştirmelerle karşılaşıyoruz. 6.5 inç boyutunda 407 ppi piksel yoğunluğuna sahip 120 Hz tazeleme, bunun yanında 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan Samsung'un kendi üretimi olan Super AMOLED panelle geliyor. A52s'in ekranı renkleri gerçeğe yakın bir şekilde gösterebiliyor ve de AMOLED panellerde beyaz tonları sarıya yakın gösterme durumu da A52s'in ekranında bulunmuyor. Ekranımızın desteklediği teknolojilerde de HDR desteğini görüyoruz. Cihazdan video, dizi, film izlerken de çok güzel bir görsel deneyimi yaşattığını belirteyim. Bunun haricinde ekran bize 120 Hz deneyimini tam olarak verebiliyor. A52'nin ekranı kullanmak gerçekten çok keyifli. Oyun oynarken de her ne kadar bu cihazda 90 FPS alamasak da ekranımızın panelinin kalitesi üst seviye olduğu için yine de güzel bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Bunun yanında ekranın AMOLED olmasının artılarından biri de Always On Display özelliğinin bize sunuluyor olması. Bunlara ek olarak ekranımız parlaklık konusunda da bizi üzmüyor. 800 nit değerinde bir parlaklığı bize rahatlıkla sunabiliyor. Parlaklık oranını %70-75 arasına getirdiğimizde de güneş ışığı altında ekranı görmekte kesinlikle zorlanmıyoruz. Bu da ekranımızın en önemli artılarından diyebilirim. Dostlar, bence Galaxy A52'nin ekranı amiral gemisi bir cihazı aratmayacak derecede oldukça kaliteli bir yapıya sahip. Görsel deneyim açısından kesinlikle başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ekrandan donanım tarafına geçtiğimizde burada artık orta segmente yaraşır bir işlemciyi görüyoruz. Galaxy A52s'te Snapdragon 778 Yonga seti bulunuyor. Bu işlemcimiz 6 nanometre üretim teknolojisine sahip olan Galaxy A52s gerek menüde gezinirken gerekse arka planda uygulamaları açık bıraktığımızda da en ufak bir yavaşlama, performans kaybı yaşatmıyor. Uygulama açılışları da oldukça hızlı. Galaxy A52'ye kıyasla da genel kullanımda çok daha tepkisel çalışan bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oyun performansı noktasında da PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS'te ve HDR grafikleri aldığımızda da 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Yarım saat boyunca akıcı grafiklerde PUBG oynadığımızda da telefonumuz çok fazla ısınmadı ve FPS düşüşlerinin de oldukça nadir olduğunu söyleyebilirim. Ve diğer yüksek grafikli oyunlarda da 60 FPS'te oldukça akıcı ve tepkisel bir şekilde oynayabiliyoruz. Özellikle ekranımızın 240 Hz olması da oyunlarda rakiplerimize karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Açıkçası ben Galaxy A52s'in hem günlük kullanımda hem de sunduğu oyun deneyimi açısından ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Bunlara ek olarak Galaxy A52s'in şu an için yalnızca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen modelinin satıldığını söyleyeyim. Hafıza kartıyla da Galaxy A52s'e 1 TB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde, f1.8 diyafram açıklığında, optik görüntü sabitleyicisini bünyesinde barındıran ve buna ek olarak HDR portre modu ve yapay zeka destekli. İkinci kameramızda ise 12 megapiksellik f2.2 ultra geniş açı lensine yer verilmiş. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda ise 5 megapiksel f2.4 diyaframa sahip olan makro ve derinlik algılama kameraları kullanılmış. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi olarak Galaxy A52s özellikle yeterli derecede ışığın bulunduğu ortamlarda amiral gemisi cihazları dahi aratmayacak seviyede gayet kaliteli kareler ortaya koyuyor. Fotoğraflarda renkler olması gerektiği gibi gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Bunun yanında düşük ışık performansı olarak da orta segmentin diğer rakiplerinden rahatlıkla daha önünde olduğunu söyleyebilirim. Dostlar, özellikle Galaxy A52s'in ana kamerasıyla çektiğimiz fotoğraflar gerçekten fiyatını tam anlamıyla hak ediyor. Hatta fiyatın üstüne bir performansı da bize ana kamerasıyla verdiğini söyleyebilirim. Cihazımızın video çekim performansına baktığımız zaman burada OIS desteğini görüyoruz, ancak yalnızca 1080p 30 kare videolarda OIS desteğimiz çalışıyor. Samsung bize orta segmentte olmayan bir OIS desteğini sunmasına rağmen 4K ve 60 kare videolarda böyle bir kısıtlamaya gitmesi gerçekten üzücü. Açıkçası Full HD 30 FPS'te oldukça kaliteli videolar çekebiliyoruz, fakat 4K ve 60 FPS'te çektiğimiz videolar
videolarda tripoda veya gimbal'a bağlı olmadan çekersek elimizdeki titremeleri pek fazla engelleyemiyor. Şimdi ön kameraya geçtiğimizde A52S'te 32 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip olan HDR ve portre modunu destekleyen bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamera video konusunda 4K 30 FPS'te video çekim imkanını bizlere sağlıyor ve bu videolarda AIS desteğini kullanarak güzel çekimler yapabiliyoruz. A52S'te 4500 mAh'lik bir batarya bulunurken hızlı şarj kısmında 25 Watt desteğini görüyoruz ama maalesef kutu içeriğimizden yine 15 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle birlikte de yaklaşık 47 dakikada telefonumuzu %50 oranında, ortalama 1,5 saatte de %100 oranında şarj edebiliyoruz. Bu değerler gerçekten geride kalıyor ancak batarya performansı olarak A52S kesinlikle bizi üzmüyor. 2 saat oyun oynayarak yaptığımız testlerde de 7 saatleri görebiliyoruz. Dostlar, yani Galaxy A52s batarya performansı olarak da çoğu kullanıcıya yetecek bir performans sunuyor. Özellikle de telefonu karanlık modda kullandığımızda daha da iyi bir batarya performansı elde ediyoruz. Şimdi bataryadan Galaxy A52s'in ses deneyimi açısından bize nasıl bir performans sunduğuna bakarsak burada stereo hoparlörler mevcut. Cihazımızda stereo hoparlörlerin bulunması önemli bir avantaj ancak sadece çift hoparlörün olması bize pek bir artı sağlamaz. Burada Dolby Atmos teknolojisiyle birlikte seslerin doygunluğu, yüksek ses seviyelerinde özellikle de tizlerde patlama gibi sorunlarla karşılaşmamamız A52s'in ses performansını öne çıkaran en önemli detaylardan. Burada 5G desteğine yer verilmiş ve Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojisi de A52s'te bulunuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise Galaxy A52s IP67 sertifikasına sahip. A52s ile ilgili kısa ve net bir özet yaparsam, ister sıfır alın ister ikinci el alın, aldıktan sonra kesinlikle pişman edecek bir cihaz değil. Burada kameraları, performansı ve ekran kalitesiyle hala beğendiğim bir cihaz olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Snapdragon 778 Yonga seti 6 nanometre mimariye sahip olmasıyla gerçekten çok avantajlı diyebilirim. Burada hem verimlilik hem performans baya dengede tutulmuş. Oyun kısmında hiçbir problem yaşamazken bu işlemcinin nimetlerinden video kısmında da çok rahat bir şekilde yararlanabiliyoruz. OIS desteğiyle beraber videolarda da fotoğraf kalitesi olarak da başarılı sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ama burada A73 ve A54 gibi çok önemli rakipleri var. S20F ile zaten kıyaslamıyorum. Video ve fotoğraf kalitesi olarak A52s'in ciddi anlamda önünde. Evet, A52s'te de kesinlikle kötü bir kamera performansı yok. Ama bu fiyat bandında o kadar iddialı cihazlar var ki A52s artık biraz sönük kalıyor. Ama ikinci el kısmında çok daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. 7000-8000 civarlarında, yani 350-400 euroluk bir fiyatla A52s'i temiz bir şekilde bulabiliyoruz ve bu fiyatlarıyla almak bana daha mantıklı geliyor. A52s şu fiyatlarıyla bence kesinlikle alınmaz ama ikinci elde değerlendirilebilir. Aldığınız zaman da en az 3-4 sene sizi yarı yolda bırakmayacak bir telefon diyebilirim. Kamerasından da performansından da fazlasıyla memnun kalacaksınız. Ve son olarak her zamanki gibi bir not verirsek, şu anda ikinci eldeki fiyatına oranla 10 üzerinden 7'yi rahatlıkla verebilirim. Peki sizce Galaxy A52s hala alınabilir mi? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu tarz objektif incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.